Yapay zeka ile kod yazmanın kuralları tamamen değişti. Eğer hala web tarayıcısını açıp ChatGPT'yi veya Claude'a kod kopyala yapıştır yapıyorsanız saatlerinizi boşa harcıyorsunuz demektir. Anthropic'in geliştirdiği terminal tabanlı Claude Code basit bir sohbet botu değil, doğrudan dosya sisteminizde, terminalinizde ve Git geçmişinizde yaşayan otonom bir yazılım mühendisidir. Bu videoda 1000 saati aşkın Claude Code deneyiminden süzülen en kritik teknikleri adım adım inceliyoruz. Birinci seviye, doğru temel ve Cloud.md mimarisi. Claude Code'u terminalinizde başlattığınız an projenizi sıradan bir kullanıcı gibi değil, kıdemli bir yazılımcı gibi taramaya başlar. Ancak çoğu kişinin yaptığı en büyük hata ajana hiçbir kural vermeden doğrudan kod istemektir. İşte burada projenizin anayasası olan Cloud.md devreye giriyor. Bu dosyaya projenizin mimari kurallarını, kullanacağı kütüphaneleri, kodlama standartlarını ve asla yapmaması gereken sınırları yazarsınız. Böylece Claude Code her yeni oturumda projenizi sıfırdan öğrenmek zorunda kalmaz ve asla kural dışına çıkmaz. Ayrıca Jackie Compact komutuyla şişen hafızayı temizleyebilir, review ile kodlarınızı denetletebilirsiniz. İkinci seviye, kontekst yönetimi ve test odaklı geliştirme. Ajanların en büyük düşmanı bağlam kirliliğidir. Bir oturum uzadıkça ve 200.000 token sınırına yaklaştıkça modelin akıl yürütme kalitesi düşmeye başlar. Profesyonel geliştiriciler tek bir oturumda tüm projeyi yaptırmak yerine görevleri küçük parçalara böler. En güçlü yöntem ise test-driven development, yani test odaklı yaklaşımdır. Claude Code'a önce yapacağı işin otomatik testlerini yazdırın. Ardından kodu geliştirmesini ve testleri terminalde kendisinin çalıştırmasını isteyin. Hata aldığında insan müdahalesine gerek kalmadan hatayı kendisi okur, kodu düzeltir ve tüm testler yeşile dönene kadar döngüyü sürdürür. Üçüncü seviye, Model Context protokolü ile sınırları aşmak. Claude Code'u sadece yerel dosyalarınızla sınırlı bırakmak, onun potansiyelinin yalnızca %20'sini kullanmaktır. Anthropic'in açık kaynak protokolü MCP sayesinde ajanı dış dünyadaki tüm sistemlere bağlayabilirsiniz. Örneğin bir PostgreSQL MCP'yi sunucusu bağladığınızda Claude doğrudan canlı veri tabanı şemanızı okur ve SQL sorgularınızı optimize eder. GitHub MCP'si ile doğrudan repolarınızdaki issue'ları okuyup çözüm kodunu branch olarak pushlar. Hatta web tarayıcı MCP'si ekleyerek geliştirdiği arayüzü tarayıcıda canlı test edip görsel hataları bizzat kendisinin görmesini sağlayabilirsiniz. Dördüncü seviye, çoklu ajan orkestrasyonu ve otonom mühendislik takımı. Gerçek ustalığa ulaştığınızda tek bir ajanla çalışmayı bırakıp uzmanlaşmış bir ajan takımı kurarsınız. Bir alt ajan kod tabanında derin mimari araştırma yaparken ana ajan sadece mimari planı çizer. Üçüncü ajan temiz kod yazımını üstlenirken dördüncü ajan güvenlik ve performans denetimi yapar. Bu iş bölümü sayesinde bağlam penceresi asla kirlenmez ve karmaşık refactor işleri sıfır hata ile tamamlanır. Günün sonunda Claude Code size sadece birkaç satır kod değil, test edilmiş, belgelenmiş ve pull request'e hazır eksiksiz modüller teslim eder. Özetle 1000 saatlik tecrübenin bize öğrettiği altın formül şudur: Claude Code'u otomatik bir kod tamamlayıcı gibi değil, doğru yönlendirildiğinde harikalar yaratan kıdemli bir mühendis gibi yönetin. Claude.md anayasanızı hazırlayın, test döngülerinizi kurun ve MCP araçlarıyla ajanın etki alanını genişletin. Geleceğin yazılım dünyasında fark yaratanlar, yapay zekaya kod yazdıranlar değil, yapay zeka ajanlarını bir orkestra şefi gibi yönetenler olacak. Bu tür derin rehberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.